Merhaba Ergün, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim hocam, siz sormalısınız. İyiyim, ben de teşekkür ederim. Ne yapacağız bugün her gün? Hocam uzun bir aradan sonra tekrar bir Soru cevap değil mi? bölümü. Ben de heyecanlandım aslında. Birikti sorularda zaten. Instagram'ın sosyal medyanın da böyle bir faydası var aslında. Ne kadar çok sorulursa hangi sorunun çok soru sorulduğunu öğreniyoruz biz de. Böylece hastaların psikolojisini de anlamış oluyoruz aslında. Hangi hastalar neye odaklanıyor? Biz şimdi okuyoruz, ameliyat yapıyoruz. Olayın hep teknisyenlik boyutunda kalıyoruz aslında ama hastalar ne istiyor? Hastalarımız neyi merak ediyor? Bunlar kitapta yazan şeyler değil aslında. Bunlar tecrübe edilen şeyler. Tabii sosyal medya bizi çok geliştirdi bu yönde. Çünkü sosyal medya sayesinde biz hastaların psikolojisini buraya gelmeden, muayene etmeden, çünkü yanımızda heyecanlanıyor hastalar, söyleyemiyorlar. Ama oturdukları yerden, yattıkları yerden benimle iletişime geçebiliyorlar, asistanlarımla iletişime geçebiliyorlar. Böylece esas içlerindeki o iç huzursuzlukları nelerdir bunları öğrenebiliyoruz. Sağ olsun Burcu da topladı soruları şimdi. O soruları soracak, ben de yanıtlamaya çalışacağım. Meme protezi konumuz. Protez ile meme büyütme daha doğrusu. İlk sorumuz, protezin boyutuna nasıl karar veriyoruz? Protez boyutuna hastanın isteğine ve vücudunun alabilirliğine göre beraber karar veriyoruz. Yani ben karar vermiyorum, hasta da karar vermiyor. Boyutu beraber karar veriyoruz. Meme protezi ameliyatı ve sonraki süreçte nereye dikkat etmek gerekiyor? Yani ameliyat sürecinde ve sonraki süreçte. Şimdi erken dönemde dikkat etmesi gereken hastalarımızın özellikle protezi koyduğumuz yerde kalabilmesi için bizim verdiğimiz korseleri, sütyeni düzgün bir şekilde kullanması gerekiyor. Sonrasında bizim önerdiğimiz masajları düzgün bir şekilde yapması gerekiyor. Yine önerdiğimiz böyle ağır yük kaldırmama gibi veya yurt dışından gelmişse valizini kaldırmama gibi böyle bizim önerilerimize mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Hocam diğer soru, protezler ömürlük mü? Ömürlük. Bizim kullandığımız protezler ömürlük protezler. Hastalarımızın isteğine göre markaları değişebiliyor ama hepsi de ömürlük. Tabii bu ömürlük demek biz yaptık ameliyatı meme protezinde bir ömür boyunca meme öyle kalacak demek değil. Yani süt verme veya işte meme büyüdü, kilo aldık, kilo verdik, memede sarkma oldu. Bizim koyduğumuz yerde protezlerimiz kalıyor. Meme sarkmaları meydana gelebilir. Öyle bir durumda tekrardan ameliyat gerekebilir. Yani bu ömürlük demek hani 20 yaşında yaptık, 60 yaşında da o şekilde olacak demek değil yani. Meme protezi ameliyatı yapıldığında çocuk emzirebilir mi? Protezle meme büyütme ameliyatı yapıldıktan sonra çocuk emzirebilir hastamız. Damla protez veya yuvarlak proteze nasıl karar veriyoruz? Onu da yine muayenede hastayla birlikte karar veriyoruz. Hastamızın isteği nedir? Nasıl bir meme şekli istiyor? Bu şekle göre hastamızın isteğine göre yuvarlak veya damla şeklinde protez tercihini beraber yapıyoruz. Meme protezi ameliyatında yara izi çok soruluyor. Şöyle sadece protezle meme büyütme ameliyatlarında kullandığımız insizyon bizim cerrahi kesimiz memenin altından yapıyoruz. Ama meme etrafından da yapılabilir. Bazen hastalarımız oradan istiyor. Meme etrafından, meme başının etrafındaki o kahverengi siyah alandan da yapılabilir. Koltuk altından da yapılabilir. Bizim genelde tercih ettiğimiz yani %90 hastalığı meme altından yaklaşık 3 santimlik. Kullanacağımız protezin boyutuna göre bazen 4 santimlik bir insizyon kesi altı yapıp oradan protezimizi koyuyoruz. Bazen de meme başının etrafından hastalar onu bile istemiyor. Meme başının etrafından küçük bir kesi yapıp %10'luk hastada da onu tercih ediyoruz. Koltuk altında biz çok sık yapmıyoruz. Kas altı ve kas üstü protezi, yani kas altına veya kas üstüne protez koyulduğunda ağrı olarak Kesinlikle ağrıdan hastalarımız çok korkuyor. Bunu da çok soruyorlar. Kas altına koyduğumuzda ağrı daha fazla oluyor. Bu tartışmasız daha fazla oluyor. Ama buna aslında birazcık biz karar veriyoruz kas altı kas üstü olmasına. Çünkü eğer ki hastanın hiç meme dokusu yoksa biz bunu kasın altına koymamız lazım ki bu protezin belirginliği daha az olsun. Ele gelme ihtimali daha az olsun. O yüzden kas altını tercih ettiğimiz hastalarda kasla da bir iştirak halinde oluyoruz. Kasa da bir temas ettiğimiz için bir travma da oraya biz veriyoruz. Böyle durumda ağrı bir miktar daha fazla oluyor tabii. teşekkür ederim hocam. Son soru. Protezin patlama riski var mı? Yok. Bu protezler böyle sıkmayla falan patlayacak şeyler değil. Ama nasıl patlar? Delici bir şey batarsa patlar. Bunlara tek tek cevap veriyoruz. Bir video halinde de toplamak istedik. Güzel de oldu bence. Hani merak edenler, meme protezini düşünenler. Kabaca tabii ki bütün bu sorular bunlar değil. Bir sürü detay sorular da var ama çan eğrisinin üstünde kalan sorular bunlardı. Güzel, inşallah faydalı bir video olmuştur hastalarımız için. Teşekkür ederim. Ergin, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere.